Doğu Eyalet Cezaevinin Hayaletleri. Amerika'da yapılmış en pahalı bina olarak da bilinen Doğu Eyalet Hapishanesi, 300 cezaevi tasarımının bir prototipi olmuştu. Tesis 1913-1829 Pensilvanya sistemi kapsamında Quaker'lar tarafından kullanılan bu sistem, suçluları kendi içinde bırakmak ve Tanrı'yı bulmak için oraya gönderilmeye zorlanması için tasarlanmıştı. Gerçekte tam bir yalnızlık içinde mahkumları yerleştiren sistem, birçok çılgınlığa imza atıp aklı başında bir adamı kısa sürede delirtebiliyordu. Paranormal araştırmacıların gözlem mekanı haline gelen yerdeki mahkumların kilit altına alındığı hücrelerinde bir tuvalet, masa, ranza ve İncil vardı. Mahkumlar hücrelerinde ne zaman terk etse cezaevinin diğer salonları ile güdümlü olarak başta mahkumları göremiyorlar, siyah başlıkları başlarının üzerinde yerleştirilmiş olacak durmaları emrediliyordu. Etkileşim ve mahkumlar arasında iletişim herhangi bir biçimde yasaklanmıştı. Mahkumlar sıradan yalnızlık içinde bir hayat yaşar ve sadece cezaevi tavanında bir yarıktan gelen, Tanrı'nın gözü olarak bilinen güneş ışığını görebilirdi. Mahkumların iletişim için boruların üzerine dokunarak ses çıkarması ve birbirlerine deliklerden fısıldamaları yasaktı. Yakalananların ise cezası acımasız olurdu. Bu cezaevinde acı çekip ölen yüzlerce kötü ruhun hala duvarların ve hücrelerin arasında dolaştığı söylenmekte. Mahkumlara acımasız ve sert cezalar uygulayan bu cezaevindeki bazı ölümcül cezalar şunlardı. Su banyosu. Kuralları çiğneyen mahkuma bu soğukluğunda su banyosu yaptırılırdı. Ardından mahkum gece duvara asılı şekilde bırakılırdı. Bu ceza en popüler olduğu kış aylarında uygulandığında cilt üzerindeki su donarak sabaha kadar ince bir buz tabakası oluştururdu. Çılgın sandalye. Cezası sona ermeden bir mahkumu delirtmek nadir yapılan bir şey değildi. Çünkü çılgın sandalye cezası böyle ortaya çıkmıştı. Mahkumlar içinde hareketin imkansız olduğu bir sandalyeye çok sıkı şekilde deri şeritler ile sarılı olarak bırakılırdı. Kayışların gerginliği ile vücutlarında dolaşım neredeyse durma noktasına gelir, bir şekilde gün boyunca yiyecek ve su olmadan oturtulurdu. Demir tıkaç. En ölümcül ceza demir tıkaç olarak bilinen ve özellikle hiçbir iletişim politikalarına uymayan mahkumlar için tasarlanmıştı. Bir demir yaka mahkumun dil üzerine keletlenip sonra kendi arkasına yüksek sarılı şekilde onun bileklerine zincirlenirdi. Herhangi bir hareket dilin şiddetli bir kanamasına ve yırtılması ile sonuçlanırdı. Yaptıkları işkence sona erdiğinde bu işkenceye maruz kalan birçok mahkum kan kaybından ölmüştü. Delik. Blok 14 altında kazılan delik, uslanmaz mahkumların bazen haftalarca kilitli şekilde kaldıkları toprak bir çukurdu. Orada hiçbir ışık olmadığı gibi çok az hava vardı ve sıçanlar, böceklerin eşlik ettiği bu çukurda mahkuma sadece birazcık su ve bir dilim ekmek verilirdi. Fakat cezaevi müdürlüğü bu mahkumlara katlanmak zorunda kaldıkları cezalardan sorumlu olmadığı bildirilmişti. Charles Dickens 1840'larda cezaevini ziyaret etti ve koşulları korkunç buldu. O, diri diri toprağa gömülen varlık olarak Doğu Penn mahkumlarının açıkladığı esir günlerinde uğradıkları psikolojik işkenceler hakkında yazdı. Kabul edilemez cezaevi koşulları nedeniyle ve yeni reform ile Pensilvanya sistemi kaldırılmış, nihayet 1971 yılında korkunç hapishane kapatılmıştı. Doğu Eyalet Hapishanesi ve Hayalet Olayları. Cezaevinin kapatılmasının ardından ziyaretçiler, çalışanlar ve burada araştırma yapanlar çok farklı paranormal aktiviteler bildirdiler. Hala bu açıklanamayan olaylar esrarengiz cezaevinde ve terk edilmiş hollerinde duyulmaktadır. Çilingir olayı. Başka bir büyük paranormal olay 4. blok hücresi restorasyon işlerindeki bir çilingirde görüldü. Çilingir hücre kapısının 140 yaşındaki kilidini kaldırmak için çalışıyordu. Sonra büyük bir kuvvet onu ittirdi. Bu itiş o kadar güçlüydü ki bir süre hareket edemedi. Bazıları onun anahtarı kaldırdığı zaman korkunç geçmişe bir kapı açıldığını ve ruhların hücrelerinin dışına negatif enerji şeklinde çıktığını tahmin ediyor. Istıraplar dolu yüzleri hücre duvarlarından çıktı. Bozuk formları yüzlerce blok etrafta kıvrıldı ve görülen bir form çilingiri işaret ediyor gibiydi. Adam oradan kaçtıktan sonra kendini toplayıp şoku atlatması uzun zaman aldı.
Bugün bu yer tarihsel cezai infaz yeri olarak halka açıldı. Hala turistler ve çalışanlar hıçkırıklar ve hapishane duvarları içinden gelen fısıldama ve ağlama sesleri duyduklarını söylüyorlar. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.